Bundan tam 100 yıl sonra uyansanız ne hissederdiniz? Soracağınız ilk soru muhtemelen neredeyim olurdu. Sonra etrafa şöyle bir göz gezdirirdiniz ve beyaz önlüklü bir bilim insanı görürseniz soracağınız ikinci soru da sen kimsin olurdu muhtemelen. Peki üçüncü soru ne olurdu? 1960'larda bilim insanları insanları dondurma projesi üzerine olan deneylerini hızlandırdılar. Planlarına göre gelecekte gelişen teknoloji ile dondurulan insanların hastalıklarına çare bulmak ve onları hayata geri döndürebilmek mümkün olacaktı. Tabii böyle bir durumun mümkün olup olmadığını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama çoğu insan böyle bir belirsizliğin kesin ölümden çok daha iyi olduğuna inanıyor. Tabii böyle bir işlemin bir de maliyeti var. Alkor şirketinde yaklaşık 80 bin dolar. Bu ne çılgınca bir proje. Kim kendini dondurur ki? Demeyin, çünkü Amerika ve Rusya'da günümüz itibariyle 300'den fazla insan dondurulmuş halde bekletiliyor bile. Üstelik teknolojik gelişmelerden umutlu 1500'den fazla insan öldükten sonra dondurulmak üzere sözleşme imzalamış durumda. Bir dakika. Öldükten sonra mı? Çünkü dondurarak saklama işlemi kalp durduktan hemen sonra yapılıyor. Hücreler ölmeye başlamadan hemen sonra bu insanların beyin dokuları vitrifikasyon denen buzsuz dondurma yöntemiyle muhafaza ediliyor. Şimdi bu insanlar yasal olarak ölü sayılır, değil mi? Ama kendilerine sorsak bunu reddedecektir. Sadece bilinçlerinin yerinde olmadığını söyleyecektir belki de. Tıpkı zombiler gibi. Chronix Project sayesinde dondurulan ilk insan ise Dr. James Bedford. 73 yaşında böbrek kanserine yakalanan ve tedavisi bulunana kadar dondurulmak isteyen Bedford, bilim insanlarının gözetiminde donduruldu. Ve 12 Ocak 1967'den beri kriyotüpünde dondurulmuş şekilde bekliyor. Alkor ve diğer dondurma işlemleri yapan kurumlarda da benzer teknikler uygulanıyor. Bu kurumlara getirilen insanların kanları damarlarından boşaltılıp vücutlarına antifriz ve organları koruyucu özel kimyasallar dolduruluyor. Ardından bu bedenler eksi 196 derecedeki özel tüplere yerleştiriliyor. Tüm bu olanlardan sonra sizce Bedford ölü mü, değil mi? Evet, Bedford resmi olarak ölü ama tıbben ise ölü olmadığı biliniyor. Belki Bedford'a sorsak kendisi de ölü olmadığını söyleyecektir. Bedeni 55 yıldır kriyotüpünde bozulmadan korunuyor. Michigan'daki Kriyonik Enstitüsü Başkanı Dennis Kowalski, donmak başınıza gelebilecek ikinci en kötü şeydir diye bir söz vardır bizim alanda demiş. Hayata geri döneceğinizin bir garantisi yoktur. Ama yakılırsanız veya gömülürseniz bunu asla bilemeyeceksiniz diye de eklemiş. Bedford'un hayata tekrar döndüğünü varsayalım. Kendi zamanındaki hemen her şey değişmiş olacak. Onun çevreye ve çevrenin de ona alışma süresi gerekecek. Düşünsenize, kendi zamanınızdan 100 yıl sonra uyanıyorsunuz ve çevrenizde olan biten her şey değişmiş. İnsanların giyim tarzları, konuşma tarzları ve bunun gibi birçok şeye yabancısınız. Adeta geçmişten gelen bir hayaletsiniz. Bunların hepsi bir varsayım. Tabii şimdilik. Tüm bunlar şu an belirsiz olsa da teknolojik gelişimin akıl almaz hızına baktığımızda o hayalet insanları önümüzdeki 50 yıl içerisinde belki de günlük yaşamımızda görebileceğiz. Belki 100 yıl içerisinde biz de başka insanların hayaletleri olacağız. Ama hayatta olacağız. Yine de aradan geçen 100 yılda muhtemelen ailemiz, tüm sevdiklerimiz, tanıdıklarımız ölmüş olacak. Ve uyandığımızda dünya üzerinde kendi zamanımızdan bizi tanıyan hiç kimse kalmamış olacak. Ernest Hemingway'in de dediği gibi, adını bilen son insan da öldüğünde hiç doğmamış olacaksın. O halde uyandığımızda sen kimsinden sonra soracağımız üçüncü soruda belki ben kimim olmalıdır.